Merhaba, Takı Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere makara örgüsü ile kolye yapımını anlatacağım. Görmüş olduğunuz kolyeler makara örgüsü tekniğiyle yapılmış olup birazdan anlatımına geçeceğiz. Kolyenin yapımında kullanacağımız malzemeler bir adet makara, mumlu ip veya paraşüt ipleri, boncuk. İsterseniz boncukları 4 numara burada kullandık. İri kum boncuk veya inci de kullanabilirsiniz. Eğer örgü içine yerleştirecekseniz 10 numara inci boncuk da kullanabilirsiniz. Kapama aparatları, papağanlar, makas, zincirler. Ve bir de kolyeye zenginlik kazandırmak için sallantı aparatları kullanabiliriz. Öncelikle ipimize 40-50 tane boncuk dizerek başlıyoruz. Ve ipimizi makaranın içinden geçiriyoruz. Makaranın tellerine arkadan öne doğru ipimizi doluyoruz. Daha sonra yapacağımız işlem elimizdeki tığ vasıtasıyla bu iplerin üzerinden ilmekleri atmak olacak. Böylece makara ile örgü işi başlamış oluyor. Bu işlemi yaparken de alttan çekmek örgümüzü daha düzgün hale getirecektir. Her ilmekten sonra alttan ipi çekerek örgümüzü düzeltiyoruz. Önce 5-6 santim kadar boş bir bölüm örülecek. Daha sonra boncuklar dizilecek. Onun için bu boş örgüyü en azından ipin makaradan çıkıncaya kadar kısmını tamamlayalım. Gördüğü gibi alttan çıkmaya başladı. Şimdi boncukları dizme zamanı. Boncukları belli bir aralığa getirip oradan geçireceğiz. Bu aralıkta bırakıyorum boncuğu. Tekrar örgüye devam ediyorum. Diğer örgüleri ya da ilmekleri boncuksuz olarak geçiyorum. Boncuğun olduğu araya gelince bir boncuk daha alıyorum. Gördüğü gibi boncuklar üst üste devam ediyor. Şimdi gene boncuk sırası.
Bu işlem elimizdeki boncukların bitmesine kadar devam edecek. Ya da yeteri kadar kolye uzunluğuna ulaştığımızı hissettiğimiz zaman da boncukları almadan tekrar 5 santim kadar örmeye devam edebiliriz. Bu makaraları piyasada bulmanız mümkün ama illaki piyasadan makara alacağız diye bir şey yok. Eskiden kullanmış olduğumuz büyük tahta makaraların üzerine çivi çakarak da bu makaraları yapmamız mümkün. Hatta bir borunun üzerine, plastik su borusunun üzerine çiviler yardımıyla tutturarak, yapıştırarak ya da bantlayarak aynı makarayı elde etmeniz mümkün. Artık son boncuğa da gelmiş durumdayız. Bundan sonra bu boncuktan sonra artık başlangıçta yaptığımız kadar daha yaklaşık 4 parmak boş geçeceğiz. Boncuksuz olarak yapacağız. Böylelikle kolyemizin örgü kısmı tamamlanmış olacak. Şu anda daha önce boncuk kullandığımız kısmı boş geçmiş durumdayız. Şimdi normal örmeye devam ediyoruz. Yaklaşık başlangıçtaki kadar daha yapmış olduk. Evet. Şimdi burada kesmeye başlayacağız. İpimizi kesip boşaltıyoruz. Makaradan kurtarmış olacağız. Evet, kolyemizin büyük bir kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi bu kolyeyi kapamalarını takacağız. Kapamalarını takıyoruz. Diğer aparatları da kullanarak istersek bağlama olarak da yapabiliriz. Kolyemizi zenginleştirmek amacıyla süsleriz. Daha güzel bir hale sokabiliriz. Bunları halkalar vasıtasıyla buralara tutturarak diğer resimlerde görmüş olduğunuz kolyeler haline getirmemiz mümkün. Eğer inci kolye kullanıp içine yerleştirirsek o zaman da bunları boğarak değişik bir şekilde kolye elde etmemiz mümkün olacaktır.